Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir model anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Modelimi 3 numara şişle anlatacağım sizlere inşallah. İpim de Nakolux Minnoş ip. Modelimiz 8 ve 8'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben sizlere modeli 26 ilmek üzerinden anlatacağım. Bu benim için yeterli olacak. Öncesinde başladım. 1-2 sıra lastik ördüm. Arkadan da bir sıra düz ördüm. Önden daha doğrusu. Modeli arka sırada kuracağız arkadaşlar. 1-2 sıra lastik ördükten sonra ön yüzden bir sıra düz örgü ördüm. Arka yönden modeli kuracağız. Sizler de hazırsanız beraber örelim. Şimdi arka yöndeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi öne doğru alıyorum. 3 tane düz ördüm. 1, 2, 3 tane düz ördüm. İpi bana doğru alıyorum. 1, 2 tane ilmeği örmeden şişimi aldım. Sağ şişimi. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. 2 tane ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2, 4, 6 tane düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. Ters örer gibi yapıp örmeden şişimi alıyorum. İpimi öne alıyorum. 6 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. Tekrar ipi bana doğru aldım. 2 tane tersi örmeden sağ şişimi aldım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Bu başlarda üçer ilmek, yarım model olacağı için üçer normalde 6 tane olması gerekirken kenarlarda yarım model olacağı için üçer ilmek oldu. Şimdi arka yüzden modelimizin ilk sırasını kurduk. Ön yüze geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz örüyorum. Şu düz ilmekle örmeden, bir önceki sırada örmeden aldığımız düz ilmekle ters ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Onu sağ şişime alıyorum. Şu şekilde ördüm. Bunu da bununla yer değiştiriyorum. Yani böyle yönlerini değiştirerek dışa doğru kaydırmış oldum. Şimdi arada 4 tane düz örüyorum. 2, 3, 4 tane düz ördüm. Yine bakın örmeden aldığımız şu 2 ilmek vardı. Onu şununla yer değiştiriyorum. Sağa doğru kaydırıyorum. Ters ilmeği içeriye doğru aldım. Düz ördüm. Şimdi şununla da şunun yerini değiştiriyorum. Bakın dışa doğru alıyorum. Düz örüyorum. 2 tane arada düz örüyorum. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Yine bakın burada yönleri değiştireceğim. Aldım. Düz ördüm ikisini de. Şimdi şununla da şunun yerini değiştireceğim. İki tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeği. Ön yüzü tamamlamış olduk. İlmekleri kaydırıyoruz. Şimdi arka sırada tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 tane düz ördüm. Bakın bir önceki sırada şu kaydırdığım düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Arada 2 tane düz var. 1, 2 tane düz var. Onu örüyorum. Bakın yine burada bir önceki sırada kaydırdığım bir düz ilmek vardı. Onu ters olarak örmeden sağ şişimi aldım. Arada 4 tane düz örüyorum. 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Bakın yine burada düz ilmek var. Onu örmeden sağ şişimi aldım. Arasında 2 tane düz var. 1, 2. Yine bakın bir önceki sırada düz görünen ilmek var. Onu ters olarak örmeden sağ şişimi alıyorum. Arada 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine
aynı şekilde bakın ters ilmek var. Onu örmeden sağ şişimi aldım. Arada 2 tane düz örüyorum. Bu ilmeği yine kaydırdığım ilmeği yine ters olarak sağ şişimi aldım örmeden. 2 tane düzümü örüp kenar ilmeğimi örüyorum ve ön yüze geliyorum. Şimdi ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzümü örüyorum. Şimdi bir tane düzümü örüyorum. Şu düz ilmekle örmeden aldığımız bir önceki sırada düz ilmekle şu ters ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bunu sağ şişime alıyorum. Bunu sol şişime alıyorum. Yerlerini değiştirerek örüyorum. Arada 2 tane düz var. 1, 2. Şimdi şu ilmeği de yanındaki ters ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Sola kaydırıyorum. Düz örüyorum. Bakın böyle düz şeklinde böyle yavaş yavaş model şekilleniyor. Arada 2 tane düz ördüm. Yine bakın bu ilmeği, şu düz görünümlü ilmeği bir önceki sırada da örmeden almıştık terste, arka yüzde. Bunu yerini değiştiriyorum. Düz ördüm. Arada 2 tane düz var. 1, 2. Yine şu ilmeği yanındaki ile yer değiştiriyorum. Şu şekilde örüyorum. Bakın bayağı model belirginleşti artık. Arada 2 tane düz var. Onu ördüm. Yine şu düz ilmekle şu ters ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sağa kaydırıyorum. Arada 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Şu ilmeği sola doğru kaydırıyorum. Ve düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın model yavaş yavaş kendini gösteriyor. Arka sıralarda arkadaşlar şu düz görünümlü ilmekleri hep tersten ve örmeden alıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde yapacağız arka yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bakın düz görünümlü ilmeğimi örmeden ters yönden aldım. Arada 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın yine o düz ilmeği tersten örmeden aldım. Arada 2 tane düz örüyorum. Bakın yine düz ilmek geldi. Onu tersten örmeden alıyorum. Arada 4 tane düz örüyorum. Yine düz ilmeğe denk geldik. Örmeden alıyorum. Arada 2 tane düz örüyorum. Yine bakın bu ilmeği örmeden aldım tersten. Arasında 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın yine düz ilmeğe geldik. Onu örmeden aldım. Bir tane düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Ön yüze geldik arkadaşlar. Şimdi yine kaydırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şimdi burada bir tane tersim var. Bunu hiç ters örmeden şu şekilde hemen düz ilmekle beraber kaydırıyorum. Sol şişimi alıyorum ve örüyorum. Arada 4 tane düz ördüm. Şimdi bunu buraya, bu düz ilmeği buraya kaydırıyorum sola doğru. Bu düz ilmeği de sağa doğru kaydırıyorum. Sol şişimi aldım. 4 tane arada düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine bakın bunu sol tarafa doğru kaydırıyorum düz ilmeğimi. 1, 2. Şimdi bu düz ilmeğimi de sağa doğru kaydırıyorum. Sol şişimi aldım. Örüyorum. Arada 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu düz ilmeğimi de sola doğru kaydırıyorum. Bakın baklava dilimimiz yavaş yavaş bakın belli oldu. Şimdi hep dışa doğru kaydırdık. Şimdi içe doğru baklavalarımızı toparlayacağız. Toparlandıkça daha iyi anlayacaksınız. Hatta büyük bir parçada da örmüştüm. Onu da göstereceğim size. Daha iyi anlayacaksınız.
Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada hemen düz ilmeğim var. Bunu örmeden alıyorum. Hemen yanında 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. Bakın 2 tane düz ilmeklerim var. Bunları tersten örmeden ikisini de alıyorum. 6 tane düz. 2, 3, 4, 5, 6 tane düzüm ördüm. Bakın 2 tane ters ilmek var. Düz ilmek var orada. Onları örmeden tersten alıyorum. 6 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine düz ilmeğim var. Onu da örmeden alıyorum. Sağ şişime kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi şöyle artık içeriye doğru yönleri değiştire değiştire gideceğiz. Şimdi bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ilmeği hemen yanındaki ters ilmekle yer değiştirip düz ilmeğimi içeriye doğru baklava dilimimi oluşturmaya başlıyorum. Arada 4 tane düz örüyorum. 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Şimdi bunu bununla yer değiştiriyorum. Sağa kaydırıyorum düz ilmeğimi. Tersi sola kaydırıyorum. İkisini de düz ördüm. Bu ilmeğimi de içe doğru alıyorum. Sol tarafa doğru. İkisini de düz ördüm. Arada 4 tane düz örüyorum. 2, 3, 4. Şimdi sağ şişime alıyorum bu düz ilmeği. Ters ilmeği sol şişime alıp yerlerini kaydırıyorum ve düz örüyorum. Bu düz ilmeği de içe doğru alıyorum. Düz örüyorum. Arada 4 tane düzüm örüyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi bu düz ilmeği de içeriye doğru bu sefer alıyorum. Ve düz örüyorum. Şimdi arka sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne doğru alıyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Bakın şu düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arada 4 tane düz var. 1, 2, 3, 4 tane düz var. Bakın burada düz ilmeğimi aldım. Arasında 2 tane düz var. 1, 2 ilmek ördüm. Şu ilmeğimi düz görünümlü ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. Arasında 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine bu kaydırdığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arasında 2 tane düz var. Onları örüyorum. Yine kaydırdığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arasında 4 tane düzü örüyorum. Ve yine o düz görünümlü ilmeği aldım örmeden. Bir tane düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ön yüzdeyiz şimdi. Baklava dilimimiz şimdi içe doğru şekilleniyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzümü ördüm. Şimdi şu düz ilmeği içe doğru yer değiştiriyorum. Yanındaki ilmekle içe doğru alıyorum. Arada 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Bunu da sağa doğru kaydırıyorum. Arada 2 tane düz örüyorum. Şu düz ilmeği sola doğru kaydırıyorum. Arada 2 tane düz örüyorum. Şu düz ilmeği sağa doğru içe doğru kaydırıyorum. İki tane düz örüyorum. 1, 2. Şu düz ilmeği sola doğru kaydırıyorum. 2 tane düz örüyorum. Şu düz ilmeği içeriye doğru sağa doğru kaydırıyorum. Böylelikle baklava dilimimi oluşturuyorum. Önce dışa doğru kaydırmalar daha çok yaptık. Şimdi içe doğru kaydırıp baklava dilimlerimizi bakın oluşturuyoruz. Yavaş yavaş şekilleniyor, oluşuyor dilimler. Şimdi arka yüzdeyim. Yine şu düz ilmekleri örmeden şişimize alacağız.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. Bakın bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Arasında 2 tane düz örüyorum. Yine burada düz ilmeğim var. Onu örmeden aldım. Arasında 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Bakın burada da yine bu ilmeği örmeden aldım. Arasında 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Yine bu ilmeği örmeden aldım. Arasında 4 tane düzüm var. 2, 3, 4. Yine bu ilmeği, bakın düz kaydırdığımız ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Arasında 2 tane düz var. 1, 2. Yine bakın kaydırdığım ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum ve kenar ilmeğim. Arka yüz bitirdik. Şimdi ön yüzdeyiz. Son kez kaydırma işlemini yaptık mı dilimler belli olacak. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane düzümü ördüm. Şimdi şu düz ilmeği içeriye doğru yönünü değiştirerek kaydırıyorum. Şunu da sağa doğru kaydırıyorum. Baklava dilimimiz tamamlanmış oluyor böylece. Arada 4 tane düz örüyorum. Şimdi bu düz ilmeği içeriye doğru kaydırıyorum. Bunu da sağa doğru, içeriye doğru yine kaydırıyorum. Dört tane arada düzüm var. 1, 2, 3, 4. Yine bakın şu düz ilmeği sola doğru, içeriye doğru kaydırıyorum. Bu düz ilmeği de yine içeriye doğru, sağa doğru kaydırıyorum. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Model bu şekilde. Çok sevimli bir model. Böylece kurmuş olduk. Hatta ben büyük parçada da örmüştüm. Onu da göstereyim size. Kamera arkasında büyük bir parçada örmüştüm. Sizler için yakından da göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir model. Sizlerin de beğeneceğini umuyorum. Pembeye de çok yakıştı. Şimdi bu modelden neler yaparsınız? Süveter çok güzel olur arkadaşlar. Yetişkin olsun, çocuk bebek olsun hiç fark etmez. İnanılmaz güzel olur süveterde. Hırka, bebek hırkalarında, yeleklerde, battaniyelerde, yetişkin yeleklerinde, anne yelekleri, baba yelekleri hiç fark etmez. Çok yerde kullanabileceğiniz bir model. Çok yakışacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu izlemişsinizdir umarım. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.